Kader Allah'ın ilminin bir ünvanıdır. Evliliğin kader olmaması için Allah'ın evlenen o iki kişiden habersiz olması gerekir. Bu ise ilmi her şeyi, her mekanı ve her zamanı kuşatan Allah hakkında düşünülemez. O halde sorumuzun cevabı, evlenmek elbette kaderdir olacaktır. Ancak burada iki farklı durum söz konusu olabilir. 1. Allah ezeli ilmiyle evlenecek kadın ve erkeğin kendi cüz'i iradelerini kullanarak birbirleriyle evlenmek isteyeceklerini bilmiş ve zamanı geldiğinde onların bu arzularını külli iradesiyle yaratacak olduğundan dolayı ezelde kader defterine birbirleriyle evleneceklerini yazmıştır. İlim maluma tabidir. Kaidesiyle bu yazı onların arzu ve iradelerine tabidir. Yani kader defterinde şunlar birbiriyle evlensin değil, şunlar birbiriyle evlenecek diye yazılmıştır. Elbette böyle bir yazı insanı zorlayıcı değildir. 2. Bazen de ya bir şükür ya da sabırla imtihan olmaları için kulun cüz'i iradesi karışmaksızın Allah iki kişiyi karşılaştırır ve onları birbirleriyle evlendirir. Eğer bu evlilik güzel bir evlilik olmuşsa bu, kadın ve erkekten şükrün istenildiği bir nimettir. Eğer bu evlilik kötü bir evlilik olmuşsa bu evlilik sabrın istendiği bir imtihan olur. Erkek kadınla, kadın da erkek ile imtihan edilir. Demek ki yapılan bütün evliliklerde kulların cüz'i iradeleri esas alınmamaktadır. Başka bir ifadeyle, ihtiyari fiillerden olan evlilik bazen ıstırari fiiller gibi kulun müdahalesi ve seçmesi olmaksızın meydana gelir. O halde şu hükümleri birer kaide olarak bilmeliyiz. Eğer kul bir şeyin olmasını ister ancak Allah onun olmasını murad etmezse o fiil vücuda gelmez ve meydana çıkmaz. Eğer vücuda gelmeyen bu arzu bir hayır ise kul niyetinin mükafatını görür. Eğer kul bir şeyin olmasını ister, Allah da onun olmasını murad ederse o fiil vücuda gelir ve yaratılır. Bu fiilin yaratılmasına kulun cüz'i iradesi sebep olduğundan dolayı kul bu fiilinden mesuldür. Hayırlı bir iş ise mükafat, kötü bir iş ise ceza görür. Kulun hiçbir müdahalesi olmaksızın sırf Allah'ın dilemesiyle yaratılan fiiller, bu tür fiillerde kulun cüz-i iradesi işe karışmaz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi şükürle veya sabırla imtihan olmaları için Allah onu icat eder. İşte evlilik bazen ikinci gruba giren bir fiildir. Kulların cüz-i iradelerini kullanmaları neticesinde Allah istediklerini yaratır. Bazen ise üçüncü gruba giren bir fiil olur. Allah kullarının iradelerini karıştırmaksızın onları birbirleriyle evlendirir ancak her iki durumda da evlilik kaderdir. Evet, Müslümanca düşündüğümüzde elbette ki her şey bir nasip meselesi olarak görür ve öyle inanırız. Ancak bunu bir şeye sahip olmak için hikmet dairesinde elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra diyebiliriz. Çünkü sebepler dünyasında yaşadığımız için bütün sebepleri hakkıyla yerine getirdikten sonra neticeyi Allah'tan bekleriz ve ondan gelene de nasip der, tevekkül eder, razı olur ve kanaat ederiz. Bir erkek olarak evlenmeye çok istekli olduğunuz veya bir kadın olarak ve buna teşebbüs ettiğiniz halde bir türlü gerçekleşmiyorsa sebepler tahtında bunun birkaç nedeni olabilir. Anlatacağımız sebeplere riayet ederek yeniden teşebbüs etmenizi tavsiye edebiliriz. Olmazsa olmazlarınızı netleştirin. Eş seçiminde yüksek kriterleriniz varsa bu durum evlenmenizi geciktirir. Çünkü yüksek kriterlere sahip bir eş adayını her zaman bulmak kolay değil. Varsa eğer o da sizi değil de kendisinden daha yüksek vasıflara sahip bir aday bekler. Bunun için size önerimiz eş adayı için olmazsa olmaz 3-4 kriter belirleyin ve bu çerçevede bir aday arayışı içinde olun. Unutmayın, herkes ideal bir evlilik yapmak ister. Ancak kişiyi iki dünyada mutlu edecek eş, yüksek kriterlere sahip olan değil de ona en çok uygun olandır, denk olandır. Eğer fiziki olarak bir özrünüz varsa veya maddi geliriniz düşükse yine kendinize uygun seviyede bir eş adayı ile evlenmeniz sizin için daha hayırlıdır. Dini konular dışında keskin olmayın. Evlilikleri geciktiren bir diğer faktör de eş adayı ile evlilik üzerine konuşurken keskin ve değişmez kurallar belirlemek ve sınırlar çizmektir. Bu durumda hanım kızlar kaygılanıp evliliğe yanaşmıyor,
Aynı şekilde erkekler de kaygılanıp evliliğe yanaşmıyor. Oysa ki evlilik temelde bir anlaşmadır. Ortak bir noktada buluşmaktır. Ayrıca başta evlilik olmak üzere tüm ikili ilişkilerde anlaşmayı sağlayan temel şey esnek olmaktır. Bazı konularda taviz vermektir, fedakarlık etmektir. Size tavsiyemiz yine sizin için çok önemli olan birkaç kural belirleyin. Mesela tesettürlü olmak, ibadetlerini yerine getirmek, çalışmak veya çalışmamak. Bunun dışındakilerde ortak noktayı bulmak lazım. Sınırları gevşetmek lazım. Dünya hayatının tanziminde kuralları sadece siz koymayın. Müstakbel hayat arkadaşınızın da kural belirleme hakkı vardır. Onun da istek ve arzuları vardır. Sadece sizin çizdiğiniz bir hayatı yaşamaya zorlarsanız vazgeçer. Son kararı siz verin. Evliliği geciktiren bir diğer neden de eş adayına ailenin de müdahale etmesi. Yani erkeğin tercihiyle anne babasının tercihlerinin aynı olmaması. Bu durumda erkeğin beğendiği kişiyi ailesi beğenmiyor. Ailesinin de istediğini erkek istemiyor ve süreç uzayıp gidiyor. Size tavsiyemiz eş seçiminde ailenizin görüşünü ve rızasını alın. Bu son derece önemlidir. Ancak esas karar size ait olmalıdır. Siz kendinize ve ailenize uygun bir eş adayı seçtikten sonra kararlı olun, geri adım atmayın. Ancak bu arada ailenizi de ikna edin. Onlara rağmen olan bir evlilik sorunlu olabilir. Verdiğiniz kararları not edin. Evliliği geciktiren bir diğer neden ise nişanlılık aşamasında veya düğün arifesinde maddi konularda yaşanan anlaşmazlıklar da ailelerin olaya gereğinden fazla müdahale etmesidir. Günümüzde nişanlılık döneminde hatta düğün arifesinden ayrılan çiftlerin sayısının çok fazla olması bunu açıkça gösteriyor. Kişi bu süreçte ayrıldığı zaman uzun bir süre bir diğer kişiye yakın olamıyor ve evliliği uzatıyor. Bu konuda size tavsiyemiz anlaşabileceğiniz, kalbinizin ısındığı bir eş adayı ile görüştüğünüzde birbirinize evet demeden önce nişanın ve düğün süreci üzerinde konuşun ve anlaştığınız konuları beraberce kaydedin. Örneğin nişan ve düğünün nerede ve nasıl yapılacağı, bu süreçte maddi olarak ne kadar harcama yapacağınızı, takı konusunu ve ailelerin neye, ne kadar müdahale edebileceğini konuşun ve anlaşın. Sadece bir eş adayıyla görüşün. Evliliği geciktiren bir diğer faktör de çok sayıda eş adayıyla görüşmektir. Olur olmaz demeden fiziği her güzel olana talip olmak ve onunla görüşmek evlilik için karar vermenizi zorlaştırır. Çünkü her birisinin ayrı güzelliği ve size hoş gelen artı bir tarafı olacaktır. Dolayısıyla karşılaştığınız her kişide o özellikleri de ararsanız bu da karar vermenizi zorlaştırır ve vazgeçersiniz. Bu konuda size tavsiyemiz kesinlikle evlilik için görüşeceğiniz kişi sayısı en fazla 2-3'ü geçmemelidir. Bunlardan sadece biriyle görüşmeniz gerekir. Aynı anda birden fazla aday ile görüşmeyin. Birden fazla aday olsa bile biriyle görüşüp sonuçlanmadan bir başkasıyla asla görüşmeyin. Ayrıca size tavsiye edilen veya karşılaştığınız müstakbel bir eş adayı olduğunda hemen görüşmeyin. Bir süre inceleyin, sorun, düşünün ve bekleyin. Olma imkanı varsa görüşün. Yoksa bununla görüşeyim, bakayım, belki olabilir ve benzeri gibi düşüncelerle eş adayıyla görüşülmez. Tercihimizde mantığın mı, duygunun mu yoksa başka faktörlerin etkili olduğunu bilmek zordur. Çünkü birine aşık olmak, birisiyle evlenmeye karar vermek, bilindiğinin aksine bir görüşte, bir anda olan bir tercih değildir. Her tercihin uzun bir geçmişi ve altyapısı vardır. Kişinin küçüklüğünden beri çevresinden edindiği izlenimleri, genetik yatkınlıkları, kültürel değerleri, kendi hayat görüşü, niyeti ve niyetindeki samimiyeti, tercihlerini belirleyicidir. Bundan dolayı görüşmeye karar vermeden önce iyice düşünün, karar verince de onunla sonuç almadan asla bir başkasıyla görüşmeyin.